Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı. Güzel ve çirkin. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede bir kasabada yaşayan çok zengin bir tüccar ve 3 tane de kızı varmış. Kızları birbirlerinden güzel kızlarmış ama aralarından bir tanesi çok güzel ve çok da akıllıymış. İşte o kızımıza da hangi adı vermişler? Güzel adını vermişler. Güzel, diğer kardeşlerine göre daha farklı bir kızmış. Neymiş özelliği? Öncelikle babasına karşı çok farklı davranırmış, çok iyi davranırmış, evdeki işlere yardım edermiş ve herkes tarafından da sevilirmiş. Günlerden bir gün babası bir haberle gelmiş. Ne yazık ki kötü bir habermiş bu. Normalde babası ticaretle uğraşıyormuş, deniz ticaretiyle ve bir sürü gemileri varmış. Fakat gemileri ne yazık ki denizde kaybolmuş ve büyük bir zarara uğramış ve bundan sonra ne yapacaklarını bilememişler. Baba bir gün yanlarına gelmiş. Kızlarım, size ne yazık ki kötü haberi vermek zorundayım. Çünkü denizde gemilerim ne yazık ki kayboldu ve ne yapacağımı ne yazık ki ben de bilmiyorum. Haber çok kötü. Dediklerine göre gemiler yok olmuş, bazıları yağmalanmış, bazıları da kaybolmuş halde. Hemen limana gideceğim, bir bakacağım. Ama iyi bir haber beklemiyorum. Bundan sonra ne yazık ki durumumuza daha dikkat etmek zorundayız. Daha fazla para harcayamayacağız. Daha az para harcayıp geçimimizi sağlamak zorundayız. Tabii kızlar şok geçirmiş. 2 tane kız. Baba nasıl? Bundan sonra kıyafet alamayacak mıyız? Ne yazık ki yavrum. Bu 2 kız bunu derken bizim güzel ise gelmiş babasına demiş ki babacığım senin için çok üzgünüm. Nasıl yardım edebilirim? Ve günler geçmiş. Çocuklar ne yazık ki evdeki çalışanlar gitmiş ve evde kızların bu işleri yapması gerekmiş ama hiçbiri istemiyormuş yapmak. Kim hariç? Bizim Güzel. Güzel etrafı topluyormuş, işte babasına yardım ediyormuş, yemek pişiriyormuş. Dediğim gibi çok farklı bir kızmış. Günlerden bir gün güzel haber gelmiş. Baba gelmiş demiş ki kızlarım size güzel bir haberim var. Gemiden haber geldi, bir tane gemi varmış ve gemi limana doğru geliyormuş. Belki de her şey eskisi gibi olabilir, yine zengin olabiliriz. Ve hemen limana gidecek. Gitmeden evvel kızlarına her seferinde bir hediye getirirmiş. Bu yüzden de sormuş. Kızlarım ne hediye istersiniz? Büyük kız demiş ki baba bana çok güzel bir elbise al. Diğer kız demiş ki baba bana kolye mücevherat al. Ve sıra gelmiş bizim Güzel'e, en küçük olana. Güzel demiş ki sen ne istiyorsun küçüğüm? Baba ben hiçbir şey istemiyorum. Bana sadece bir gül getirsen yeter. Ve çocuklar bizim bu tüccar yok gitmeye başlamış. Gitmiş ve limana gelmiş. Ve bir bakmış yelkenlisi geliyor. Çok sevinmiş içinden neler çıkacak diye. Ama ne yazık ki yine kötü haber. İçine bir bakmışlar soyguncular bütün malları almışlar. Ne yapacağını şaşırmış bizim tüccar. Çok üzülerek yola devam etmiş. Kızlarına da hiçbir şey alamadan. Gitmiş. Artık çok yorulmuş, susamış, aç, o kadar yorgun. Bir yerde konaklamak istemiş ama etrafta hiçbir şey yokmuş. Sonra ileride bir bakmış, büyük bir şato. Demiş acaba burada kim yaşıyor? En iyisi şu şatoya girip bakayım. Belki bana yemek verirler. Belki bana yardım ederler demiş ve şatonun içine girmiş. Şato harika bir yermiş. İnanılmaz güzel. Kimse var mı? Kimse var mı? Demiş ama ne yazık ki kimse cevap vermemiş. O da ilerlemiş salona doğru. Salona girince orada muhteşem bir sofra görmüş. Kimse var mı ev sahibi çok özür dilerim izinsiz girdim ama demiş dayanamamış. O kadar güzel yemekler varmış ki hemen girmiş ve yemeye başlamış. Yemiş. Sonra uykusu gelmiş. Madem etrafta kimse yok en iyisi ben uyuyayım yarın sabah da giderim diyerek hemen bir oda bulmuş kendine ve odaya gitmiş ve orada arkamda gördüğünüz bu yatağa uzanmış ve çok güzel bir uyku uyumuş. Sabah uyanmış ve aşağıymış gitmek için.
Bir bakmış çocuklar, bu sefer bir kahvaltı masası kurulmuş onun için. Allah Allah demiş, ne iyi bir ev sahibi bu. Ne iyi bir ev sahibi. Hem yemek verdi hem yatacak yer, hiçbir şey de söylemiyor. Süper biri. Ve yemekleri yemiş artık kızların yanına dönmesi gerek. Ve tam çıkmış evine gidiyor, giderken o gül bahçesini görmüş. Buranın yani şatonun sahibinin gül bahçesi. Ah demiş, kızlarıma hiçbir şey alamadım. Bari en küçük kızıma yani Güzel'e bir tane gül alayım. O gülleri çok sever demiş ve çocuklar bir tane gül koparmış. Gül kopardığı o anda birdenbire bir ses ve biri gelmiş. Sen de kimsin? Çok özür dilerim. Sana iyilik yaptım. Sana uyuman için bir yer verdim. Sana yemek verdim. Ve sen bunlarla yetinmedin. Bir de hırsızlık mı yapıyorsun? Sen nasıl bir insansın böyle? Hak etmiyorsun. Gülümü kopardın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Majesteleri, size ne diyeceğim bilmiyorum. Sanırım şatonun sahibisiniz. Ama çok özür dilerim. Ben kızım gül istemişti de Sakın bana böyle konuşma. Sen bir hırsızsın. Artık sonun geldi. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Tek bir şartım var. Demek kızların var. O zaman seni bir tek şartla bırakırım. Nedir o? Kızlarından biri isteyerek buraya gelecek. Kızlarım mı? Eğer kızlarından biri isteyerek buraya gelirse, benimle burada yaşarsa, o zaman senin yaşamana ve gitmene izin vereceğim der ve oradan onu gönderir. Çocuklar, bizim adam hemen yola çıkar. Tüccar koşarak gider evine ve olanları tabii ki kızlarına anlatır. Kızlarını anlattığı zaman tabii ki kızları şok geçirirler. İnanamazlar böyle bir olay olduğuna. İki tane kızı hemen der ki, baba ne diyorsun? Nasıl? Orada bir canavarla mı yaşayacağım? Ben burada rahatım. Tamam, çok paramız yok belki ama ben mutluyum. Diğer kız da aynı şekilde konuştuktan sonra tabii bütün olanlardan sorumlu da bizim Güzel'i tutar, iki kız kardeş. Güzel gelir ve der ki babasına, baba sonuçta benim için gülü kopardın. Eğer izin verirsen ben canavarın yanına yaşamaya gidebilirim. Babası tabii ki şok geçirir ama mecburlar, yoksa babası hayatından olacak ve böylelikle birlikte yola çıkarlar ve o büyük şatoya doğru giderler. Şatoyu görünce Güzel gerçekten çok etkilenir ama açıkçası canavarın da nasıl biri olduğunu çok merak ediyordur. İçeri girerler, canavar onları bekliyordur. Tabii Güzel onu görünce böyle bir şaşırır ve tabii korkar. Hoş geldin Güzel. Artık baban gidebilir ama sana sormam gereken tek bir şey var. Nedir? Buraya kendi isteğinle mi geldin? Evet, kendi isteğimle geldim. O zaman baban artık gidebilir. Ve babası gider çocuklar ve bunlar birlikte kalırlar. Tabii ki akşam olur, Güzel'e inanılmaz bir yemek hazırlar. Güzel onunla sohbet eder. Aradan zaman geçer ama her gece bizim bu canavarın, bu çirkinin yaptığı bir şey vardır. Her gece gelir Güzel'in yanına ve aynı soruyu sorar. Güzel, sana bir şey sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evlenmek mi? Lütfen bana doğruyu söyle, ben çok mu çirkinim? Seninle evlenemem. Peki der ve uzaklaşır. Her gece aynı soru ama Güzel'in düşündüğü bir şey vardır. Bu soruyu soruyor ama ona kızmıyor. Hiçbir şekilde, hiçbir gece bu soruyu sorduktan ve hayır cevabını aldıktan sonra canavar oradan gidiyor ve ertesi gün aynı şekilde ona iyi davranmaya devam ediyor. Günler bu şekilde devam ediyor çocuklar. Güzel bu evde yaşamayı öğreniyor. Canavar ona güzel kıyafetler alıyor. Güzel, çok harika kıyafetler giymeye başlıyor. En sevdiği renk de sarı olduğu için ona muhteşem sarı bir elbise alıyor. Güzel, daha sonra onunla işte burada kitap okumaya başlıyor. Birlikte şarkı söylüyorlar. Canavar ona piyano çalıyor. Her gece birlikte yemek yiyorlar. Ve gerçekten çok kaliteli zaman geçiriyorlar ve birbirlerine alışıyorlar. Ama her gece canavar ona aynı soruyu sormaktan da çekinmiyor. Benimle evlenir misin? Ve Güzel her seferinde ona hayır diyor. Uzun bir zaman geçiyor. Tabii bizim Güzel babasını
Özlemeye başlıyor ve kız kardeşini. Bir gün canavarın yanına geliyor ve ona diyor ki, senden rica etsem birazcık babama ve kardeşimi görmeye gidebilir miyim? Ama geri dönecek misin? Evet, söz veriyorum. Niye dönmeyeyim ki? Burada mutluyum ben. Bak, eğer geri dönmezsen benim için gerçekten çok kötü olur. Söz veriyorum. Onları göreceğim ve yanına geri döneceğim. Bir hafta içinde burada olmalısın. Eğer daha geç gelirsen yanında burada olmayabilirim. Ve çocuklar güzel tabii ki nereye gidiyor? Babası ve kız kardeşlerinin yanına, evine, onlara gidiyor, onlara sarılıyor, onlarla vakit geçiriyor, onları ne kadar özlediğini hatırlıyor ve çocuklar harika bir hafta geçiyor. Fakat bu bir hafta geçerken zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etmiyor güzel. Bir haftayı geçmiş ve üstüne bir gün. Ve birdenbire aklına ne geliyor tabii ki? Canavar. Canavara bir hafta içinde geri döneceğine söz vermişti. Acaba ona bir şey olmuş mudur diye düşünerek babasına ve kardeşlerine veda diyor ve hemen şatoya dönüyor. Hızlıca şatoya dönüyor ama şatoya döndüğünde bir bakıyor, bizim canavar yerde böyle yatıyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çok özür dilerim, sana söz verdim. Söz verdim, bir haftada dönecektim. Ama bak, vaktin ne kadar hızlı geçtiğini fark etmedim. Lütfen, lütfen uyan, lütfen uyan dediğinde çocuklar ne oluyor biliyor musunuz? Bizim bu canavar gözlerini açıyor ve birdenbire yakışıklı bir prense dönüşüyor. Meğerse yıllar evvel bir cadı bir büyü yapmış ve bu prensi bir canavar haline getirmiş. Ve sadece bir prenses onu severse ve onunla evlenirse bu büyü bozulacakmış. Ve tabii ki prens güzele evlenmek teklif ediyor ve güzel de kabul ediyor. Ve prenses güzel uzun süre bu şatoda mutlu olarak prensle birlikte yaşıyor. Ve işte bu haftaki masalımızın sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.